Sadece Londra'nın değil, Birleşik Krallığın geneline baktığımızda en pahalı konutların yer aldığı bölge burası. Burada konaklamak da çok keyifli oluyor. Diğer bölgelere nispeten çok daha güvenli. Kültürel düzeyi oldukça yüksek. Canım Londra'nın diğer bölgeleri bana bozulmasın ama favorim Batı Londra. Bu bölgede şehrin en önemli müzeleri ve galerileri yer alıyor. Kraliyet ailesinin yıllardır ikamet ettiği adres burada. Parkları, bahçeleri hepsi birbirinden iddialı, birbirinden güzel. Seni kendi zevkime göre gezdireceğim. Mutlaka görülecek çok daha fazla yer vardır ama ben seni favorilerimle tanıştıracağım. Bu arada benimle ilk defa tanışıyorsan ben Bahar ve bu kanalda seyahat, kültür ve hayata dair şeyleri Londra'dan bildiriyorum. Londra, tarih, sanat, tasarım ve bilimin kucaklaştığı muazzam bir kültürel hazine. Bu renkli ve canlı şehir, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri etkileyen birçok cazibe merkezi sunuyor. Özellikle Batı Londra, müze tutkunlarının kalbini çalmayı başaran bir bölge olarak öne çıkıyor. District hattına binip South Kensington metro durağında inersen neredeyse tüm önemli müzelere yürüyerek ulaşabilirsin. Zaten bahsedeceğim ilk 3 müze yan yana. Benim bu şehirde en sevdiğim müze Victoria ve Albert Müzesi olduğu için onunla başlamak istedim. Bu müze, dekoratif sanat, tasarım, moda, mücevherat ve tekstil alanlarında geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapan bir müze. İsmi İngiltere Kraliçesi Victoria ve eşi Prens Albert'e atfen verilen müze 1852 yılında kuruldu. Victoria ve Albert, sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamak ve endüstriyel gelişmenin desteklenmesi için bu müzenin kurulmasını çok istemişti. Müze, Rafael'in eskizlerinden Rönesans dönemi heykellerine, Antik Mısır eserlerinden Orta Çağ'a kadar geniş bir yelpazede eserleri içeriyor. Dünyanın ilk müze kafesinin bu kadar güzel olacağını tahmin eder miydin? 1860'larda yaşayan Londralılar, merkezden atlı arabalarına binerek bu müzeye kadar bir şekilde geliyor ve gaz aydınlatması sayesinde sanat koleksiyonlarının keyfini gece geç saatlere kadar çıkarabiliyorlarmış. Müzenin kurucusu ve o zamanki yöneticisi, insanların bu uzun yolu göze alarak yeniden gelmelerini teşvik etmenin yollarını aramaya başlamış. Gelen ziyaretçilerin buradaki en büyük ihtiyacının çay çörek olduğunu keşfedince hemen kolları sıvamış ve dünyanın ilk müze kafesini işte böyle yapmış. Bu müzenin hemen yanında özellikle çocuklu aileler için çok uygun olan müzelerden biri dinozor fosillerinden antik böcek koleksiyonlarına doğanın en ilginç yaratıklarının sergilendiği Doğa Tarihi Müzesi. Bir diğeri de bilimsel ilerlemelerin ve keşiflerin izini sürerek eğitici bir şekilde öğretmeyi amaçlayan Bilim Müzesi. Tasarım Müzesi, modern tasarımın evi olarak görülüyor. Bu müzede ücretsiz olarak sunulan Designer Maker User sergisi, modern tasarımın gelişim yolunu tasarımcı, üretici ve kullanıcı rolleri aracılığıyla inceliyor. Bu sergide Macintosh bilgisayar, BlackBerry telefon, Walkman, Atari gibi cihazlarla büyüyenlerin gözleri yaşarıyor, alfa kuşağı ise şaşkına dönüyor. Tasarım Müzesi'nden çıkıp yürüyerek Holland Park'a geçebilir, şehrin merkezinde doğanın tadını çıkarabilirsin. Bu parkta özellikle Kyoto bahçesini görmeni tavsiye ederim. Holland Park'ın adının kökeni Sir Walter Cobb adında zengin bir toprak sahibine dayanıyor. Kendisi 17. yüzyılın başlarında buraya büyük bir ev inşa etmiş ve mülkü Hollanda'dan getirdiği ağaç ve bitkilerle süslemiş. Bu ailenin Hollanda ile ilişkisi bölgede birçok yerde karşımıza çıkıyor. Tıpkı parkın hemen yanındaki şehrin en güzel sokaklarından biri olan Holland Park Mews gibi. Mews, eskiden atların barındığı ve hizmetçilerin konakladığı tipik olarak Arnavut kaldırımlı sokaklara verilen isim. Tabii günümüzde tarihi yapıları ve huzurlu atmosferiyle bu sokaklar çok rağbet görüyor. Instagram için de harika kareler çıkıyor.
Holland Park, ayrıca suç ve gizem üzerine yazdığı kitaplarıyla meşhur İngiliz yazar Agatha Christie'nin bir dönem yaşadığı bölge. Buraya kadar gelmişken yazarın evini görmeden olmaz. Gördüğün gibi mavi plakayla evi işaretlemişler. Londra sokaklarında gezinirken binaların üzerindeki bu mavi plakalardan çok sık görürsün. İlk olarak 1866 yılında başlatılan ve dünyadaki ilk uygulama olduğu bilinen mavi plakalar, bir zamanlar bu binalarda yaşamış önemli isimleri onurlandırmak için var. Buradan 20 dakikalık bir yürüyüşle Kensington Sarayı'na geçiyoruz. Bu bölgeyi gezerken çoğu yere yürüyerek gidebiliyorsun, böylece ulaşımdan da tasarruf edebiliyorsun. Sadece ayakkabılarının rahat olduğundan emin ol. Ne diyorduk? Kensington Sarayı. Duvarların dili olsa da konuşsa dediğimiz yerlerden. Burası Kraliçe Victoria'nın doğup büyüdüğü, Prenses Diana ve Kral Charles'ın evlendikten sonra yaşadığı, büyük oğulları William ve eşi Kate'in resmi ikamet adresi olan saray. Yani bu saray tarihi bir müze olmaktan çok günümüz kraliyet ailesinin hala yaşam alanı. Tabii onların yaşadıkları alanları görmüyoruz biz. Sarayın tam 547 odası var. Yine de sanki her an karşına Royal Family'den biri çıkacakmış gibi geliyor. Sarayı gezerken özellikle İngiliz kraliyet tarihinin önemli karakterlerinden biri olan Kraliçe Victoria'nın hayatına dair çok şey öğreniyorsun. 18 yaşında kraliçe olduğu ana kadar geçirdiği baskı altındaki çocukluk dönemine bizzat şahit oluyorsun. Bu arada tarih kitaplarıyla aram iyi değil diyorsan The Young Victoria filmini mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Bu dönemi güzel bir şekilde işliyor. Saraya giriş ücretli, tüm detayları ve bilet linklerini açıklamalarda paylaşıyorum. Şehrin en güzel semtlerinden Notting Hill'e geçiyoruz. Burası 19. yüzyılın ortalarında boş arazilerden oluşan bir bölgeydi. 1950'lerin sonlarına kadar da alt gelir grubundan insanların yaşadığı, suç oranının oldukça yüksek olduğu bir yer olarak kaldı. Şimdilerde durum tersine dönmüş durumda. Peki bu dönüşüm nasıl gerçekleşti? 1950'lerin sonlarından itibaren Karayip kökenli insanların büyük bir göç dalgasıyla bu mahalleye akın ettiği biliniyor. Bu da Notting Hill'i renklerin ve kültürlerin harmanlandığı bir yer haline getirdi. İşte o zamanlar bölgenin cazip özellikleri ve merkezi konumu zengin yatırımcıların ilgisini çekti. Sonuç? Konut fiyatları hızla yükseldi ve sosyoekonomik yapıda dönüşüm başladı. Zaman içinde Notting Hill, lüks konutlar ve butik mağazalarla tanınır hale geldi. Renkli evleri, zarif sokakları ve çekici dükkanlarıyla semt yüksek standartlara sahip bir yaşam alanına dönüştü. Sanat galerileri, küçük tiyatrolar ve bağımsız sinemalar gibi kültürel mekanlar da arttıkça entelektüel bir atmosfere sahip oldu. Semtin en ünlü caddesi Portobello, özellikle cumartesi günleri kurulan açık hava pazarı ile tanınıyor. Antika parçaların ve vintage kıyafetlerin satıldığı bu pazar, yerel halk ve turistler için popüler bir alışveriş noktası. Hediyelik eşya götüreceksen çok fazla Londra temalı obje bulabilirsin. Burası aşk engel tanımaz başta olmak üzere birçok film ve dizi çekimine ev sahipliği yapan bir yer.
Son olarak seni Little Venice isimli bölgeye götürüyorum. İlk bakışta sanki Londra dışında bir yer gibi görünen bu sevimli semt, kanalların kucakladığı evler, renkli tekneler ve yeşilliklerle dolu bir manzaraya sahip. Adını Venedik'in romantik kanallarına benzerliğinden alan Little Venice, Paddington'da yer alıyor. Bu bölge 19. yüzyılın ortalarında endüstriyel taşımacılığın merkezi olarak kullanılmış. Kanallar malzeme taşımacılığı ve ticaret için önemli bir rol oynamış. Ancak zaman içinde endüstriyel önem azalmış ve bölge daha çok turistik bir cazibe merkezi haline gelmiş. Kanal boyunca keyifli bir yürüyüşten sonra tekne kafelerden birinde oturup kahve eşliğinde manzarayı izlemek burada yapacağın en iyi şey olabilir. Diğer videolarımda da dediğim gibi Londra sadece merkezden ibaret değil. Her semtin kendine has bir güzelliği, bir ayrıcalığı var. O yüzden diğer videolarıma da göz atman gerekecek. Kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!